Kaysar şehri, yüzyıllardır eteklerinde yükselen Ergaya Dağı'nın gölgesinde sessizce yaşamını sürdürüyordu. Ancak yerin derinliklerinde yıllar boyunca biriken tektonik enerji sonunda aniden serbest kaldı. 6.5 büyüklüğündeki deprem, şehirde korku ve panik yarattı. Binalar titredi, yollar çatladı ve insanlar sokaklara döküldü. Fakat bu sadece başlangıçtı. Depremin enerjisi, Ergaya Dağı'nın magmatik odasındaki hassas dengeyi bozmuş, yeryüzünün altındaki devasa basınç tankında zincirleme bir reaksiyonu tetiklemişti. Yer kabuğundaki kırık ve fay hatları depremle birlikte genişledi ve magma odasında biriken gazların ani basınç değişiklikleri magma hareketini hızlandırdı. Ergaya Dağı'nın içindeki erimiş kaya, yer kabuğunu zorlayarak yüzeye doğru yükselmeye başladı. Bilim insanlarının uyarıları gerçekleşmek üzereydi. Gök gürültüsü gibi yankılanan bir patlama, yüksek sıcaklıkta magma ve volkanik gazları atmosfere fırlattı. Piroklastik akıntılar binlerce derece sıcaklığıyla dağın yamaçlarını yutarken, lav akıntıları sessiz ama amansız bir düşman gibi İhila köyüne doğru ilerliyordu. Bu lavlar her saniye önüne çıkan bitki örtüsünü, yapıları ve yolları eritip yok ediyordu. İhila sakinleri, dar ve kıvrımlı dağ yollarında kaçış mücadelesi verirken, lavın hızla yaklaşmasıyla her an hayatları tehlikeye giriyordu. Bazıları araçlarını terk edip alevlerin arasında çıplak ayakla kaçmaya çalışırken, bazıları ise yardımın ulaşamaması nedeniyle çaresizce geride kalıyordu. Kaysar'ın üstünde kara bir kül tabakası yükselmişti. Rüzgar, ince kül zerreciklerini her sokağa, her odaya taşıyordu. Kül yağmuru tarım alanlarını hızla çoraklaştırıyor, yerel ekonomiyi felç ediyordu. Solunan hava, yüksek sülfür dioksit seviyeleriyle zehirlenmişti. Solunum yolu hastalıkları ve akciğer rahatsızlıkları hızla arttı. Hastaneler kapasitesinin çok üzerinde hasta kabul etmek zorunda kalıyor. Sağlık çalışanları nefes maskeleri ve oksijen tüpleriyle mücadele ediyordu. Hava kalitesinin bilimsel ölçümleri, anlık gaz yoğunluğunun limit değerlerin 3 katına ulaştığını gösteriyordu. Asit yağmurları, şehirdeki tarihi yapıları ve altyapıyı yavaş yavaş aşındırıyordu. Deprem ve volkanik patlamanın tetiklediği toprak kaymaları, zaten zayıflamış yeraltı yapısını daha da destabilize etmiş. Şehrin birçok noktasında yollar kapanmış ve altyapı çökmüştü. Su şebekeleri zarar görmüş, temiz suya erişim büyük oranda engellenmişti. Elektrik ve iletişim hatları arızalanmış, şehir neredeyse izole olmuştu. İnsanların tahliyesi ve temel ihtiyaçların karşılanması için acil yardım çağrıları yapılıyordu. Bilim insanları bölgedeki sismik aktiviteyi ve gaz emisyonlarını 7/24 izliyor. Her yeni veriyi büyük bir dikkatle analiz ediyordu. Ergaya'nın içindeki magma hareketleri durmaksızın devam ediyor, yeni çatlaklar açılıyor, yer altındaki basınç sürekli artıyordu. Bu veriler, volkanın daha büyük patlamalarla şiddetini artırabileceği ve lav akıntılarının önümüzdeki günlerde geniş alanlara yayılabileceği uyarısını getiriyordu. Bilimsel gerçekler acıydı. Doğa dengesi bir kez bozulmuştu ve bu felaket uzun süre devam edecekti. Şehrin tahliyesi için yoğun çalışmalar başlatıldı. İnsanlar canlarını zorla kurtarırken, yaşanan trajedinin ağırlığı her adımda hissediliyordu. Kayıplar, yıkılan evler, yitirilen hayatlar. Bu felaket sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda Kaysar halkının ruhunda da derin yaralar açıyordu. Bilim insanları, felaket anını önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını ama anlık müdahalelerle zararların azaltılabileceğini gösteriyordu. İleri teknolojik cihazlar, dronlar ve termal kameralarla riskli bölgeler takip edildi, sığınaklar organize edildi. Bütün bu yıkım ve kaos içinde bile Kaysar halkının direnişi göz kamaştırıyordu. İnsanlar
doğanın amansız öfkesine karşı birlik olup dayanışma gösteriyor, birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışıyordu. Bu zor günler, bir yandan doğanın gücünü ve insanın çaresizliğini hatırlatırken, diğer yandan bilimin, hazırlığın ve insan iradesinin önemini de kanıtlıyordu. Ergaya Dağı'nın uyanışı, doğal afetlerin sadece fiziksel değil, toplumsal, ekonomik ve psikolojik boyutlarının da derin olduğunu gösterdi. Bilim ve teknoloji, bu süreçte insanlığı koruyan en önemli kalkan oldu. Kaysar için gelecek belirsizdi, ancak felaketin içinde doğan umut ışığı, bu kara bulutların ardından mutlaka aydınlık bir sabahın geleceğinin garantisiydi.